Umarım sizler için keyifli geçer. Ben hemen çok da zamanınızı almadan başlayacağım ve sizinle burada bir 20 dakika LinkedIn konuşacağız. LinkedIn'in biraz ne istediğini, bizim neler yaptığımızı ve bizi nereye götürebileceğini konuşacağız. Tabii ki de SEO kapsamında konuşacağız. Hadi gelin başlayalım, bakalım bizi neler bekliyor. Hemen şunu açayım. Şimdi bizim için LinkedIn stratejileri önemli, LinkedIn'de konumlanmak önemli, LinkedIn'de doğru adımları atabilmek önemli. Neden önemli olduğu noktasında da aslında biz burayı farklı şekillerde kullansak da en nihayetinde bireysel olarak baktığımızda birazcık kim olduğumuzu anlatabilmek için kullanıyoruz. Bir dijital kimlik nihayetinde kullanıyoruz. Bugün birbirimizi tanımak istediğimizde, bir şirkette sizi tanıdığımızda, detaylı bilgi almak istediğimizde, bir toplantıya gittiğimizde ya da birbirimizi stalklamak istediğimizde ne yapıyoruz? Arama motorlarından arıyoruz. Arama motorlarında da karşımıza çıkan sonuçları aslında iyi değerlendirebilmemiz gerekiyor. Çünkü genellikle ilk sıralarda reklamları da biraz geçip organik olarak neler var onlara tıklayıp hakkımızda bilgi alıyoruz. Şimdi bu noktada aslında kendi hakkımızda bilgi veren en güçlü platformlardan bir tanesi LinkedIn. Neden? Birinin bir LinkedIn hesabı varsa girip hemen onun hakkındaki bütün bilgilere bakıyorum. O zaman benim LinkedIn hesabımın buradaki sıralamada olabildiği kadar yukarıda çıkması gerekiyor ki sizin yönetebildiğiniz bir platformdan doğrudan size ulaşabileyim. Çünkü neden? Farklı haber sitelerinde kaybolabilirim. Sizin özgeçmişinizin yer aldığı, belki danışmanlık yaptığınız, belki çalıştığınız, belki mentörlük yaptığınız bir yerden bilgi alabilirim ama güncel değil. Belki 5 yıl önceki özgeçmişiniz, belki 2 yıl önceki tanıtım yazınız. O zaman benim güncel platformum LinkedIn ise LinkedIn'imin de arama motorlarında üst sıralarda çıkması lazım. Ama burada şöyle bir şey var. Altlarda olabilir, isim benzerliği olabilir, başka birinin LinkedIn profili üst sırada çıkabilir. Hiç çıkmayabilir, isimler arasında kaybolmuş olabilirim. 2. 3. sayfada çıkabilir. Peki ben 1. sıraya nasıl taşıyacağım? Ve tabii ki de aslında isim benzerliği varsa özellikle isim benzerliğinde diğer profilleri aşıp kendi profilimi 1. sıraya nasıl taşıyacağım? Bunlar da aslında bizim için teknik adımları, profil düzenlemelerini ve tabii ki de SEO dediğimiz orada yapacağımız düzenlemelere getiriyor. Bunu LinkedIn'de nasıl yapacağımız ve kimliği nasıl kurgulayacağımız da bizim için kritik. Bir defa şu gözle bakacağız. Burası bir kimlik. Kimliğin her şekilde aslında güncel olması, bizi tabir edebilmesi ve bizim onu besleyebilmemiz gerekiyor. Eğer güncel olmazsa, biz onu besleyemezsek kimlikler geçerliliklerini kaybediyorlar. O noktada da aslında arama motorunda da geriye düşüyor. LinkedIn içi aramalarda da geriye düşüyor ve güncellik aslında bize trafiği getirmemeye başlıyor. Ne yapabiliriz, nasıl ilerleyebiliriz, hangi adımlar atabiliriz noktasında böyle kafalar çok karışık. Önce böyle çok tekniğe dalmaya başlıyoruz. LinkedIn'de profilimi nasıl optimize ederim, şu olsun mu, bu olsun mu, optimizasyon araçlarıyla bu olur mu, SEO'da nelere dikkat etmem lazım? Tamam ama bu kadar uzak tekniğe gitmeden önce temel tekniği, temel eksiklikleri gidermek ve öyle başlamak lazım. Ki bu bizim için aslında en kritik noktalardan bir tanesi. Ama bunu yaparken algoritmayı çok iyi çözmemiz lazım. Eğer algoritmayı bilmezsek böyle bu çerçevede adımları yanlış atarsak bu sefer yaptığımız her şey çöp oluyor. Çünkü LinkedIn'in bizden istediği, beklediği ve bizi götüreceğini söylediği yer çok basit. Bizden beklediği gerçekten güncel bir profil, bizi götürmek istediği yerde bize fayda sağlayacak, bizim işbirliği yapabileceğimiz, ortak dili konuşabileceğimiz insanlarla bir araya gelmemiz. Milyonlarca kişi değil, yüz binlerce kişi değil. Bize fayda sağlayacak ve bizim ona fayda sağlayacağımız. Bu sayı elbette ki büyüyebilir ama temel öncelik her zaman bu. LinkedIn aslında kademeli bağ kurar. 1. dereceden bağlantı, 2. dereceden bağlantı, 3. dereceden bağlantı. Ve biri bile sizi %100 göstermezken 2'ye ve 3'e ne kadar gösterdiğini profiliniz ve profilinizdeki anahtar kelimeler belirler. Eğer profilinizdeki anahtar kelimeler öncelikle 1. dereceden bağlantılarınızın ilgi alanlarıyla, sonra ve 2-3 ile bağlantılıysa, alakalıysa sonrasında sizi 3'e kadar daha yüksek frekansta göstermeye devam eder. Bu noktada da bizim için her platformda ve sizin farklı noktalarda yaptığınız SEO çalışmalarında olduğu gibi anahtar kelimenin gücü de karşımıza çıkıyor. Çünkü eğer biz profilimizi, ağımızı da göz önünde bulundurarak büyütmezsek ve düzenlemezsek bizi çok
kapsamlı bir yere almak yerine küçük bir parçada tutuyor. Küçük bir kitleye sunuyor ve o kitleden de çıkamıyorsunuz. Bir nevi yankı odasının içinde kalıyorsunuz ve ne yaparsanız yapın, her söylediğiniz, her paylaştığınız aynı insanlara gidiyor. Biri onu beğense bile farklı akışlara çok nadir düşüyor. Çünkü LinkedIn sisteminde nedir? Biri gelir sizin gönderinizi beğenir, yorum yapar, o onun ikinci, üçüncü dereceden ağına kadar gider. Ama profiliniz çok kısık bir alandaysa aslında sizi ilerletmeyi durdurur. O yüzden bizim profili olabildiği kadar detaylı ve farklı açılardan zenginleştirilmiş hale getirmemiz gerekiyor. Evet, bir profil düzenlemesi, evet medya kullanımı, metinler, etiketler, doğru frekans zamanları, her biriyle profili alıp güçlendirmek ve doğru SEO çalışmasını yapabilmemiz gerekiyor. Çünkü burada önemli olan nokta doğru teknikle beraber adımları uygulayabilmek. Çok fazla insana ulaşmam lazım, kendi hedef kitleme ulaşmam lazım. LinkedIn'de SEO çalışması sizi çok fazla insana ulaştırmaz. Çünkü LinkedIn dediğim gibi hedefi bu değil. Ama sizi kendi hedef kitlenize adım adım ulaştırır. Başlarken yapmanız gereken temel şey, siz kime ulaşmak istiyorsunuz? Bunu çok net belirlemeniz lazım. Kitleyi genişte tutabilirsiniz ama o kitleyi belirleyip o kitlenin anahtar kelimelerini çıkarıp ona göre çalışmaya başlamanız lazım. Bunun şirket sayfalarında çok problemini yaşıyoruz. Mesela diyoruz ki hedef kitleniz kim? Kime ulaşacaksınız? Ne istiyorsunuz? Daha geniş kapsamlı bakıyoruz diyor. Evet, geniş kapsamlı bakabilirsin. O zaman geniş kapsamlı anahtar kelime çalışması yapacaksın. Bir açık okyanusta kaybolayım gideyimle olmayacak bu. Belirlemen lazım ya da en azından bir ilk 10 listesi belirleyeceksin, şirketler için söylüyorum. Sonra geniş kapsama gideceksin. İşler için söylüyorum. İlk 3 odaktaki hedef kitleyi belirleyeceksiniz. Ondan sonra geniş kapsama gideceksiniz. Çünkü belirli bir anahtar kelime havuzunda ilerlemeden daha geniş kapsama gittiğinizde bir yerde işler tıkanıyor ve LinkedIn'in istediğine gitmiyorsunuz. LinkedIn çünkü şunu gördü, pandemi döneminde aslında insanları çok fazla içerik üretmeye yönlendirmeye başladı. Neden? Herkes aslında evdeydi ve içerik üretmeye ihtiyacımız vardı. Ama herkes içerik üretirken, içerik üreten sayısı çoğalırken içeriğin kalitesi düşmeye başladı. İçerikteki anahtar kelimeler profillerle uyuşmamaya başladı. LinkedIn'e dedi ki bir dakika, burada bir problem var. İnsanlar uzmanlık alanları dışında herhangi bir yetkinliklerinin olmadığı konuda sadece o içerik konusu o ülkede ya da genel olarak globalde popüler diye içerik üretmeye başladı. Profilinle bağdaştırmadığı için ve o dönem aslında tüm içerik üreticilerin özellikle kişisel fotoğraf içeriyorsa ön plana çıkardığı için içerik kalitesinin düşüşünü adım adım izledi. Sonrasında ise yaptığı ufak bir algoritma değişikliğiyle beraber içerik kalitesini güçlendirebilmek ve anahtar kelimelerin gücünü de yükseltebilmek için yeni bir çalışma getirdi ve aslında dedi ki bu algoritma ile beraber uzmanlık alanını esas alıyorum. Artık LinkedIn'de uzmanlık alanı esas. Bir içerik ürettiğinizde o içerikteki anahtar kelimeleri gidiyor, arkadaki öğrenim profilinize bakıyor, ağınıza bakıyor, oradaki deneyimlere bakıyor. Bu alanda daha önce ne kadar içerik ürettiğinize bakıyor ve bu içeriklerle beraber aslında sizin profil arasında ilgi kurmaya başlıyor. O yüzden mesela diyoruz ki kendinize bir uzmanlık alanı belirlemiş ve başlamış olabilirsiniz. X şirketinde çalışırken Y'ye geçip sektörü tamamen değiştirmiş olabilirsiniz ama profilinizde X'in anahtar kelimeleri kalmış olabilir sektörel olarak. O zaman ben Y'ye geçtiğimde Y'nin dünyasını kendi profilime yansıtmak ve buradaki uzmanlık alanı esastır besleyebilmek için önce döneceğim ve profilimi güncelleyeceğim. Buna ihtiyacım olacak. Çünkü bizden istiyor ki bu son yaptığı ufak algoritma değişti. Bir, alaka kurman lazım. Alakayı, yaptığın, ürettiğin içeriği, kurduğun bağın senin profilinle alakasına bakacağım. Sen neden buraya konumlanıyorsun ve buradan ne istiyorsun? Uzmanlığına bakacağım. Gerçekten bu alanda uzman mısın ve bununla beraber ilerleyebilecek misin? Hani bir tane iki tane içerik üretmek tabii ki farklı alanlarda hepimiz üretiyoruz ama önemli olan nokta şu. Düzenli içerikte oraya konumlanmak istiyorsam ben o alanda uzman mıyım? Ve sonrasında da etkileşime bakacağım. Ben o alanda içerik üretiyorum ama etkileşimi sağlayabiliyor muyum? Ya da o alana ilgi duyan kişiler tarafından bana etkileşim geliyor mu?
Sonuçtaki arkadaki öğrenme işleminde biz bir içerik ürettiğimizde LinkedIn onu o içerik türüne ve o içerik konusuna uygun insanlara gösteriyor. Diyor bu insanlar bununla alaka kurabilir, bu insanlar bunu sevebilir diyor. Şimdi bakıyor ki o insanlardan buraya doğru düzgün bir etkileşim gelmiyorsa o zaman bu işte bir yanlışlık var diyor. Neden bu işe ilgili insanlar Gamze'nin örnek veriyorum yapay zeka konusundaki gönderisine tepki vermiyor? O etkileşimi alamıyor. Gidiyor benim profilime bakıyor. Ya diyor bu profilde aslında diyelim ki yapay zeka ile ilgili bir şey yok ki. Deneyimlere bakıyor. Deneyimlerde de yok. Öğrenimlere bakıyor. Öğrenimlerde de yok. O zaman diyor ki bir bağlantı kuramıyor ve artık tabii ki gönderileri gösteriyor ama önünün açılmasını engelliyor. LinkedIn'de gönderiler adım adım ilerler. Bir gönderi paylaştığınızda ilk 20 dakikada bir hedef kitleye sunar sizi. O hedef kitlenin verdiği ön geri bildirim ve etkileşiminden sonra yavaş yavaş büyütür. Belki fark etmişsinizdir, LinkedIn'de bir gönderi paylaştığınızda bazen 3 ay keşfette kalır. 3 ay akışta devam eder çünkü gönderi durdukça değerlenmiş ve insanlar tarafından etkileşim yaratılmıştır. Şimdi aldığımız etkileşimle beraber gönderi bizim için değerliyse de aslında onu hem akışta tutmaya hem de insanlara daha çok göstermeye devam ediyor. Eğer istediği uzmanlığı bulamadıysa da çok kısa bazen bir gün, bazen 1,5 gün o akışta gösterip hemen onu akıştan çekiyor. O zaman bizim daha fazla etkileşim alabilmek için, kendimizi anlatabilmek için doğru noktalarda doğru adımlarla ilerlememiz lazım. Bunun temel önceliklerinden bir tanesi profilinizi düzenlemeniz. Profiliniz her açıdan güncel olacak. Güncel olmak zorunda. Profilimde 2 aydır hiçbir şey değişmedi. Neyi güncelleyeceğim ki? Hayır, ayda bir güncellemeniz lazım. Çok basit. Bir tane kelimeyi silin, tekrar yazın. Ünvanı değiştirin, aynı şeyi tekrar yazın ve güncelleye basın. LinkedIn kendi içerisindeki arama algoritmasında önce güncel ve ilgili profilleri, ardından ilgili profilleri çıkartır. Sizin profiliniz %100 ilgili olsa dahi 6 aydır tek bir güncelleme yapmadıysanız, bakın gönderi paylaşmaktan bahsetmiyorum. Profil güncellemesinden bahsediyorum. Herhangi bir ayarla oynamaktan bahsediyorum. Bunu yapmadıysanız sizin profilinizi üstlerde göstermiyor. Çünkü diyor ki güncel değil. Belki 6 aydır bu mesleği bıraktı, bu şirketten ayrıldı. Belki LinkedIn'e girmiyor. Ya da girme oranlarınıza baksa bile herhangi bir etkileşime açık değil, bir şey yapmıyor. O zaman profildeki bilgilerden de emin değilim, bunu geri plana alayım. O zaman biz bilgilerimizi güncelleyeceğiz ve bunu da yaparken kontrol ederek ayda bir defa yaptığımızdan emin olarak ilerleyeceğiz. Linkler, uzantılar hepimizin için çok önemli. Bunu sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz aslında uzmanlık alanlarınız kapsamında. LinkedIn içerisinde de çok önemli. Bize verdiği alan adını güncelleyebiliyoruz. Bize verdiği uzantıda Gamze nokta soru işareti, soyadım ve yine karakterlerle devam eder. Sizler bunu sayfalarda ve kişi hesaplarında kısaltabiliyorsunuz. Ama burada genellikle şöyle bir hata yapıyor. Bunu şirketler de çok yapıyor. Ben bu ismi alırken sadece LinkedIn'de nasıl görünüyorum? Gamze Nurluoğlu. O zaman ben burada da Gamze Nurluoğlu görüneceğim. Sonuna, başına, arasına herhangi bir çizgi, herhangi bir karakter, herhangi bir varsa ek ünvanım koymayacağım. Şirketler çok yapıyor. X şirketi diyor, URL'ye geliyor, X AŞ diyor. AŞ'yi koymayacağım, işim yok. Gördüğü şekilde buradaki uzantıyı alacak ki aramalarda aslında o uzantıyla doğrudan eşleştirebilsin. Arama motorundaki doğrudan isim aramasında da buradaki eşleşmeyi sağlayabilsin. Özellikle zaten isimlere biz başına vesaire çok fazla karakter, ünvan kullandırtmayız. İsimlerde de kullandırtmayız. Hatta isimlerde de şunu deriz. Profillerinizde belki kimlikte olduğu gibi ikinci isimleri de koyuyorsunuz. Ya da ek olarak adın yanına tanımlamalar ekliyorsunuz. Özellikle başına eklediğinizde arama davranışını etkiliyorsunuz. Çünkü aramada kelime kelime, harf harf ilerler ve o harfin oraya başka bir şey geldiği zaman ya da profildeki adınızda farklı bir arama olduğu zaman size ulaşmayı engeller. O zaman biz URL'mizi de olabildiği kadar kendi adımızla eşleşen şekilde alacağız. İsim benzerliği varsa ve biri bizim ismimizi, şirket ismimizi aldıysa başına değil, ortasına değil,
sonuna herhangi bir karakter sayı ekleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi baş ya da orta kesinlikle değil. Profil optimizasyon alanları çok görüyorum LinkedIn'de de işte farklı hizmetlerde de LinkedIn profil optimizasyonu hizmeti. Aslında bu hizmet dedikleri şey sizin bütün alanları kendi bilgilerinizle ve istediğiniz ölçüde doldurabilmeniz. Bunu doldururken ne istediğiniz? Bir, insanların sizin hakkınızda ne bilmesini istiyorsunuz? İki, buradaki bilgilerin sizi hangi noktaya götürmesini istiyorsunuz? Çünkü neden? Evet tamam adımız, başlığımız bunları koyuyoruz ama özellikle deneyimler, lisanslar, sertifikalar, yetenekler burada en çok aldığım soru Gamze çok fazla var ben ne koyacağım? Hayır, insanların sizin hakkında ne bilmesini istiyorsanız onu koyacaksınız. Son deneyimi bilmesini istemiyor musunuz? Ya da son deneyiminizdeki anahtar kelimeler sizin mevcut gitmek istediğiniz yolla uyuşmuyor ve çok da önemli bir şirket değil, istemiyorsunuz, koymayacaksınız. LinkedIn profilleri özgeçmişlerden ayıran temel şeylerden bir tanesi de evet olmayan ya da yanlış olan şeyleri koymuyoruz ama istersek eksik olarak koyarız. Çünkü insanlar bizim hakkımızda sadece bunları bilsin istiyoruzdur. Bütün bu alanlar anahtar kelime açısından en güçlü alanlarken bir kısım var şurada. Hakkında bölümü iki çerçevede çok güçlü. Bir, algoritma içerisinde anahtar kelime olarak çok güçlü. Orayı çok büyük bir bazda ele alır LinkedIn. İkincisi de biri sizin profilinize girdiği zaman profilinizde ilk olarak hakkındaya bakar ve hakkındayı da artık yetenekler ile eşleştirebildiğiniz için çarpı 2 güçlü. Çünkü neden? Yeteneklerin sağladığı SEO faaliyetini alıyor. Hakkında bilgisinden gelen gücü alıyor. İkisini birleştiriyor. O zaman profildeki anahtar kelimelerin gücünü daha da arttırıyor. Yani sizin deneyimlere yazdığınız şeyler, başlığa yazdığınız şeyler tamam ama hakkındayla yeteneklerin eşleştirmesi bizim için çok daha kritik hale geliyor. Ve yine deneyimler bölümünde biz hepimiz deneyimlerimizi ekliyoruz ama bir şeyi bazen atlıyoruz ya da bir iki satırla geçiyoruz. Deneyimlerin altına açıklamalar yazabiliyorsunuz. Bu açıklamalarda illa şu değil, genelde bundan kaçındığımız için yapmıyoruz. Ben bu şirkette şu görevleri yapıyorum, bu projeleri üstleniyorum. Bunu belki yapmak istemiyorsak da yazmayayım, boş geçeyim diyoruz. Ama çok güçlü bir alan. Oraya biz bir sürü anahtar kelime yerleştirebiliriz ve bu şirketle bağdaşan bir aramada biz orada deneyime sahip olduğumuz için bizim profili yukarı çıkartabilir. O zaman kendi yaptığımda yazmak istemiyorsam çok basit. Şirketin tanıtım metnini koyacaksınız. Kendi web sitesine yer alan tanıtım metnini koyabilirsiniz ki bu algoritma içerisinde şirket aramalarıyla da eşleşme sağladığı için şirkete gidecek trafikten de aslında size fayda sağlayarak sizin profilinize bir geçiş yapacak. Hakkında bölümünde yeteneklerle eşleştirmesi işte tam olarak böyle geliniyor. Buraya profilinizdeki yer alan yeteneklerden sergilemek istediklerinizi koyabilirsiniz ya da arada değişiklikler de yapabilirsiniz. Ben burayı sabit tutmamayı, ara ara eğer daha fazla yetenek göstermek istiyorsam değiştirmeyi öneriyorum ki aslında profile giren insanlarda da farklı bir bakış açısı da olsun. Profilinizin bütününün aslında birçok kısmı buradaki bilgilerinizle beraber trafik çekmeye başlar. Ünvan yazısı bu yüzden kritiktir. Adınızla beraber görünen kısımlardan biridir ve özellikle bir trafik çekmek istediğinizde insanlar ünvan yazısına da bakarlar. İnsanlar sizin hakkınızda ne bilmek istiyor demiştik ya, bu noktada kritik bir alan. Ünvan yazınızı doldurun. Lütfen ünvan yazınıza sadece şirketinizi ve pozisyonunuzu yazmayın. Sizinle ilgili en kritik bilinmesi gereken anahtar kelimeyi yazın. Ya da en kritik çalıştığınız iş alanını yazın ki oradan aslında bir dünya yaratabilelim kendimize. Ve bağ kurabilmek, SEO sadece bizim yaptıklarımızla olmuyor LinkedIn tarafında. Kurduğumuz ağımız ve bağımızla da olabiliyor. Her birimizin bağlantıları var. O bağlantılar kendileri yükseldikçe aslında bizi de yükseltiyor. Bu ne demek? Güçlü bir LinkedIn profiliyle bağlantıdaysanız, güçlüden kastım milyonlarca takipçisinden bahsetmiyorum. Düzenli bir profil, düzenli bir ağ, düzenli bir içerik üretimi varsa o profilde bu güçlü bir profildir. Ve sizin de ağınız aktif ve güçlü profillerden oluşuyorsa,
Onlarla beraber sizin profiliniz de güçleniyor. Çünkü LinkedIn şuna da bakıyor. İnsanlar arasında kurulan ağ birbirlerini yükseltebilir ve güvenli hale geldiği için de arama sonuçlarında demin dedik ya ikinci dereceden bağlantı, üçüncü dereceden bağlantı, bunları ön plana çıkartabilirim. Hiçbir platform boş, sahte gibi görünen, aktif olmayan ya da herhangi bir uzmanlık alanıyla beslenmeyen profilleri ön plana çıkartmak istemez. Ve aslında biz bu çalışmayı yaparken hani diyoruz ya profillerimize anahtar kelime koyduk, şöyle yaptık, böyle yaptık. Profilimizi düzenli olarak analiz etmemiz lazım. LinkedIn son yıllarda çok güzel analiz fırsatı sunuyor. Yani kişiler tarafında da analizleri çok geliştirdi. Eskiden hiçbir analiz alamazdık. Yani şimdi 7 gün, 15 gün, 365 gün her birinde profilin nelerden beslendiğini, nereden trafik geldiğini, hangi gönderilerin ön plana çıktığını, ne kadar aslında profilin ziyaret ettiğini her bir detayı gösteriyor. Biz bunu özellikle gönderiler üzerinden analiz yapmayı da çok istiyoruz. Bazı gönderilerde o gönderilerden sonra kimin profilimizi ziyaret ettiğini de görüyoruz. O zaman ben gönderi paylaştım. İnsanlar profilimi ziyaret etti ve çok yoğun bir trafik aldım. Demek ki kitle de o gönderiyle beraber LinkedIn dünyası sevmiş ve algoritma da sevmiş. Oradaki anahtar kelimeleri bir sonraki gönderimde besleyebilirim ve bununla devam edebilirim. Aynı zamanda analize baktığımda öne çıkan bir gönderi varsa onun linkini kenarda tutabilirim. LinkedIn içinde linkleme yapabilirim. Bu benim için önemli ve kritik. Neden? Ben bir ay önce gönderi paylaştım ve insanlara dedim ki aslında diyelim ki X konusunda konuştum, çok sevdiler, çok beğendiler. Aradan bir ay geçti, X konusunda tekrar konuştum ve yeni bir şey söyledim. O zaman ben X'in altına gidip Y gönderimi koyup ya ben geçen ay size bunları söylemiştim, siz çok beğenmiştiniz. Şimdi yeni bir şey yazdım deyip iki gönderi arası linkleme yapıyorum. Bu evet hem insanlara bildirim gidiyor. LinkedIn'de bir gönderiye tekrar yorum yaptığınızda ya da beğendiğinizde bildirim gidiyor. Bir ay önce onu beğenen 50 kişi varsa 50 kişiyi dürttüm. Bak tekrar gönderi geldi dedim. Ve algoritmada da şunu yaptım. 50 kişi tekrardan o bildirime girip diyelim ki 30'u baktı. O gönderiye baktığında algoritmada bir ay önceki gönderiyi hareketlendirdim. Tekrar dolaşıma soktum bir defa. Dolaşımda değildi. Çünkü bir ay önceki gönderimi hatırlattım. Dolaşımdan sonra da yeni gönderime trafik çektim. Bu sefer de algoritma şunu söyledi. Daha önce Gamze'nin profiliyle ilgili insanlar ve o gönderiyle ilgili insanlar geldi tekrardan yeni gönderiye gitti. O zaman Gamze bu anahtar kelimelerde gerçekten uzman ki bir ay önce de şimdi de iki farklı gönderiyle beraber profili besleyebiliyorum. Bu noktada iki gönderi arasında kurduğum linkleme sistemi benim için daha efektif bir dünya yarattı. Peki hızlıca hemen birkaç adıma da bakıp tamamlayacağım. Ben aslında anahtar kelimeler dışında ve bu teknikler dışında SEO'yu beslemek için ne yapacağım LinkedIn'de? İçerik üreteceğim, fark edileceğim, buna ihtiyacım var. Fark edilme derken topluluktan, bağlantılardan bahsetmiyorum. Algoritmanın sizi fark etmesine ihtiyacınız var ki aramalarda ya da profil öne çıkmalarda sizi gösterebilsin. Doğru parçayı bulmamız lazım. Burada doğru parça sizin için uzmanlık alanınız. Öne çıkmak istediğiniz doğru parçaları bulun. Medyayla desteklemem lazım. Medyada fotoğraflar, gönderiler, testler, PDF'ler, anketler, bunlarla beraber ilerlemeniz lazım. Linklere önem vermeniz lazım. Demin dediğim gibi gönderi içi linklemeyle ilerleyebilirsiniz. Ve tabii ki linkleri olabildiği kadar ön izlemeleri kaldırıp fotoğraflarla beslemek bizim için önemli. Medya eşittir LinkedIn'de de artık her şey çünkü. Ve eğer çok uzun yazmak istiyorsanız ve oradaki uzun anahtar kelimelerin gücünden yararlanmak istiyorsanız blog yazılarını LinkedIn çok sever ama her blogu, her web sitesini de o kadar sevmez. Medium'u çok sever. Medium algoritması ile Google algoritması birbirini çok sever. Blog yazmak istiyorsanız Medium'da yazabilirsiniz. Oranın trafiğini de yönlendirdiğinizde ki Medium'la Google arasında da çok iyi bir trafik olduğu için profilinizi daha fazla da ön plana çıkartabilirsiniz. Etiketler kullanın, her gönderiye ekleyin ama 5 taneden fazla eklemeyin ve ağ kurun, bağ kurun diyoruz. LinkedIn'de sizi yükseltecek noktalardan en önemlisi demin dediğim gibi ağı doğru kurmak.
ağı kurduktan sonra içeriklerinizde bağ da kurabilirseniz, besleyebilirseniz, fayda üretebilirseniz aslında ilerleme adımları gerçekleşecek. Ve diyoruz ki LinkedIn'de tüketilen içerikler, yani sadece hızlı günlük akışı sağlayan içerikler yükseltirken eğer uzun dönemde de fayda sağlayan içerikler yaratırsanız, yani yaşayan içeriklerle orayı beslerseniz onlar da sizi besleyecekler ve düzenli bir LinkedIn akışıyla beraber çok daha efektif, çok daha güzel bir profil akışınız olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa arada dışarıda dinleyebilirim. Burada zaman almak istemem. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.